Modern siyaset, kamuoyu oluşturmak, kitleleri mobilize etmek, kitleleri bir duygudan bir duyguya getirmek, o duygusal dönüşümü sağlamak üzerinden, lideri daha dinlenilir ve takip edilir kılmak üzerinden gidiyor. Dolayısıyla burada liderlikler söylemlerini kurarlarken kitlelerde ne tür duyguları harekete geçirebileceklerini aslında çok iyi hesap ediyorlar. Lider kutuplaşmadan medet umuyorsa, bunun kendisine yarayacağını, kendi siyasi çıkarlarına hizmet edeceğini düşünüyorsa ne yapıyor? Diğer siyasi liderleri, diğer siyasi partileri, hareketleri aşağılıyor, değersizleştiriyor. Kendi kitlenize ve genel topluma şöyle bir mesaj vermeye başlıyorsunuz. Ben yukarıdayım, ben dokunulmazım, ben üstteyim. Diğer herkes, siyasi rakipler, onlar aşağıdalar. Benle denk değiller, ben onlara denk muamelesi yapmam. Dolayısıyla siz de yapmayın. Bu şöyle bir toplumsal iklim yaratıyor. Müthiş bir eşitsizlik var. Biz yukarıdayız, biz üstünüz, biz esas bu toplumun, bu devletin sahibiyiz. Onlar da şimdilik katlanmamız gereken yan unsurlar. Ama mümkünse becerebilirsek zamanı geldiğinde onları tepeleyeceğiz. Yani siyasi liderler böyle konuşurlarsa, birbirlerine bu kadar sert, bu kadar aşağılayıcı, bu kadar yukarıdan, bu kadar değersizleştirici konuşurlarsa tabii sokaktaki vatandaşın tepkisi bunun 10-20 katı olmaması için hiçbir neden yok. Türkiye'de esas merak konusu olan hani niye şiddet oluyor falan değil, niye daha çok şiddet olmuyor sorusu esas merak konusu olması gerekir. Bu ailede de mesela daha öncesinde yaşanmış bazı sosyal aile içi gerginlikler, çatışmalar vesairelerin üzerine yeni bir katman olarak bu politik çatışma, politik kutuplaşma da bindiği zaman eski yaraların, eski hesapların kanalize olabileceği, akabileceği, hesabının görülebileceği yeni bir damar açılmış oluyor. Ve tabii bu mikro bir örnekli bir köyde olduğu için aynı geniş aile, aynı küçük mekanda yaşadıkları için muhtemelen çok daha kolay kıvılcımların bir büyük ateşe dönüşmesi. Bu kutuplaşmaların arttığı zaman bunun şiddete dönüşmesinin ne kadar kolay olabildiği, işte bu saygısızlık, eşitsizlik, hakaret, değersizleştirme gibi söylemlerin nerelere doğru varabileceğine dair mikro bir örnek gibi düşünülebilir. Kutuplaşmanın bu kadar yükseldiği bir noktada bir arada yaşama imkanı, bir arada yaşama kültürü zaten bombalanmış oluyor. Türkiye'de böyle giderse bir arada yaşayamaz, yaşamak isteyemez hale gelebilir. Bu tür şiddet olaylarının etkileri, çocuklar üzerindeki etkileri çok geniş bir yelpaze ama temelinde müthiş bir güvensizlik, müthiş bir kaygı mekanizmalarının aşırı çalışması ve güvensizlik yer alıyor. Güvensizlik ve kaygı çocuğun kendi bedeniyle ilişkisinde, kendi ruhsallığıyla ilişkisinde, kendi sosyal çevresiyle ilişkisinde ve genel olarak toplumla ilişkisinde büyük zorluklar yaratabilir. Bu çocuk duruma göre kindar olabilecektir, intikam peşinde koşan biri olabilecektir ya da tamamen hayata küsmüş, çekilmiş, depresif olabilecektir. Yani bir gerçekler var, bir de kurgulanan şeyler var. Nasıl diyeceğiz, ne yapacağız gibi. Resmi düzeyde ne diyeceğiz aslında ama gerçekte ne olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu muhtemelen bir ahlaki, etik aşınma durumunu da özellikle çocuklar için yaratıyor. Bu barış psikolojisi çalışmalarında ve genel barış çalışmalarında kabul edilen iki katmanlı bir tanım var. Negatif barış, pozitif barış diye. Negatif barış, şiddetin bir kere durması. Ama bu kalıcı barışın, kalıcı toplumsal bir barışın kurulabilmesi için yeterli bir şey değil. Pozitif barış dediğimiz şey, şimdiye kadar olan şiddetin niye olduğunun, nasıl olduğunun, neden yapıldığının bütün açıklığıyla ortaya konulması, bu süreçlerle yüzleşilmesi, fail olan tarafın özür dilemesi gibi faktörler lazım. Bizim
gerçekçi olarak bekleyebileceğimiz, artık birbirlerini öldürmeden yaşamaya devam edebilecekler mi? Bunu sağlayabilirsek önemli bir başarı olur. Yani bir sürü toplum bunu bir şekilde becermiş, mükemmel olmasa da yapabilmiş. Eski husumetleri, eski politik şiddet türlerini geride bırakıp bir arada yaşayabilir hale gelmişse Türkiye'de bunu yapabilir. Mikro örneklerde zor olabilir. Yani bu ailenin içine bu kadar kan girmişken çok aralarında ciddi bir pozitif barış kurmak kolay olmayabilir. Ancak negatif barışla orada yetinmek zorunda kalabiliriz. Ama büyük toplum kesimlerinde pozitif barışa ulaşmak da mümkün. Eğer isteniyorsa, uğraşılırsa, niyet varsa.